Labirentin içinde kendi özünü arayan herkesin hikayesi olarak tanımlıyor Gökçen Göksel Oyun Atlası'nı. Çocukken ailesiyle birlikte çıktığı uzun yolculuklarda her bölgenin kendine has oyunlarını keşfeden Gökçen, en büyük tutkusunun bu olduğunu fark ediyor ve merakının peşinden giderek yeni bir girişim başlatıyor. Çocukken ailesiyle çok seyahat eden ve böyle müzeleri gezen, antik şehirleri gezen bir çocuktum. Bu gezme hali bende böyle bir meslek olması isteğine dönüştü. Turizm okudum. Bu benim merakımdı, yani çocukluktan gelme bir şey. Burada ne oynamışlar, burada kimler yaşamış, neler yaşanmış. Bunları böyle okulla birlikte araştıra kişisel hobim birden şeye dönüştü. Burada inanılmaz bir oyun kültürü var. Bu oyun kültürü kültürel mirasla inanılmaz eşleşiyor ve bunları benim aktarmam gerekiyor diye düşünüp o yüzden bu sosyal girişimi kurdum. İlk olarak detaylı bir arşiv taramasıyla geleneksel ve antik oyunları derleyen Gökçen, 2018 yılında Oyun Atlası isimli sosyal girişimi kurdu. Oyun Atlası öncelikle bir haritalama yapıyor. Hangi oyun nerede var? Özellikle antik şehirlerdeki kalıntılarda bu araştırmaları yapıyoruz. Bunları arşivliyoruz. Atölyeler düzenliyoruz. Hem yetişkinler hem çocuklar için. Atölyelerin dışında bir sözlü tarih çalışmamız var. Gittiğimiz bölgelerde, bu oyunların olduğu köylerde nasıl bir etkilenme olmuş? Geçmişten bugüne bu oyunlar nasıl taşınmış? Nasıl değişmiş, dönüşmüş? Bunların belgelerini toparlayabilmek için de bir sözlü tarih çalışması yapıyoruz. Gökçen aynı zamanda sürdürülebilir malzemelerle geleneksel ve antik oyunları yeniden üreterek düzenlediği atölyeler aracılığıyla meraklılarına bu oyunları da ulaştırıyor. Şimdi mesleki olarak oyunların zaten işte bir arşivi var. Yani işte arkeolojik kazılardan çıkan oyunlar envantere yazılıyor. İşte çeşitli hocalarımız bununla ilgili makaleler yazıyordu. Meraklı olduğum için o arşivlerden, yazılan kitaplardan araştırmalar yaparak neyin nerede olduğuna dair ufak bilgilerim vardı. Ama sonra bölgelere gelip tek tek işte o yazılı kaynaklar üzerinden onların nerede olduğunu bulmaya çalıştım. Burada müze müdürlerinden, arkeologlardan, bölgenin turizm ve il müdürlüklerinden çok yardım aldım. Genelde zaten bakmanız gereken yerler belli. Yani Helenistik dönemde, Roma döneminde işte genelde tapınakların girişinde, sütunlu yollarda, büyük ana merkez şehir kapılarının girişlerinde yer alıyor bu oyunlar. Oyun Atlası, çocuk, genç, yetişkin fark etmeksizin insanların içindeki merak duygusunu açığa çıkararak çevrelerindeki mekanların tarihini keşfetmelerini sağladı. Bunu yaparken kültürel mirası işin içine katan Oyun Atlası bu zamana kadar 1500 kişiye ulaştı. Oyun Atlası'na katıldıktan sonra oyuna bakış açım şöyle değişti. Daha fazla merak ederek ve müzelere, antik şehirlere gittikten sonra oradaki oyunla iç içe olduklarını keşfettim ve bunları araştırarak katkı sağlamaya çalıştım ekibe de. Mutluyum bu ekipte olduğum için. Bizim en önemli etki alanımız aslında oyun yoluyla kültürel mirası merak etmeleri, kültürel mirası sorgulamaları, kültürel mirası araştırmaları. Sadece oyun değil, çünkü o oyun size sadece nasıl oynandığını vermiyor. Orada hangi medeniyetler yaşamış, nerede oyun oynanmış, o oyun orada niye oynanmış, bütün bu detayları veriyor. Bu coğrafya üzerinde inanılmaz fazla medeniyet yaşamış ve bu medeniyetlerin de geçmişten bugüne getirdiği oyunlar var. Ben çocukluğumdan beri buna heyecan duyduğum için bu oyunları araştırmak istedim. Bunun bir parçası olmak istedim. Gökçen Göksel, geleneksel ve antik oyunları arşivleyerek bir sosyal girişim kurdu. Oyun meraklılarına kültürel mirası keşfetme imkanı verdi ve binlerce insana ulaştı. Gökçen, başlattığı bu çalışmayla kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladı ve nesiller boyu devam edecek kocaman bir fark yarattı.